Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yeni almış olduğumuz Bosch el blenderının kutu açılımını yapacağız. Biz bu blenderımızı açtık, birkaç kere kullandık ve bunu da sizlere paylaşmak için test ettik ve onlarla beraber paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Almış olduğumuz Bosch el blenderımızın marka modeli ise Ergomix 1000 wattlık. Şöyle gösterecek olursak serisi ise MS61 B6150 modeli. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kutusu. Hatta gereken de kutusu biraz hasar almış. Şöyle göstereyim. Bu boyutlarda bir ürün. Şimdi kutumuzun içerisinde neler var dersek şöyle bir çıkaracak olursak malumunuz blenderın kendisi, doğrayıcı kabı, blender ucu, karıştırma ucu ya da diğer adıyla çırpma teli. Sonra görmüş olduğunuz gibi kullanım kılavuzları ve 2 adet kapak. Bu kapaklardan bir tanesi şu blender için kullanılacak olan bir kap. Şu şekilde göstereyim. Böyle bir kapağı var. Malzeme kalitesi bence orta sınıf. Çok kalın olduğunu söyleyemem. Ama idare yani. Öyle söyleyeyim. 600 mililitrelik bir kabı var. Bu şekilde yani biraz dikkatli kullanmazsanız çabuk kırılacak gibi geldi bana. Öyle söyleyeyim. Şöyle doğrayıcımız içi bu şekilde. Tabanlarında vantuzları var. Şöyle gösterecek olursak. Ama şu kenarları çok aşırı bir sert plastiğe benziyor. Yani ufak bir darbede kırılır gibi hissettik, onu söyleyeyim. Kullanırken dikkat etseniz sizin için iyi olur. Şöyle bıçakları. Ama doğrayıcı kabı bence biraz küçük, biraz daha büyük olabilirdi. Söyleyeyim. Bu şekilde oturuyor ve şu kenarlarında dikkat ederseniz şurada bir tırnaklar söz konusu. Bu tırnakları bu şekilde kilitli mekanizmasının olduğu yerler var. Şöyle yaptığınız zaman tamamen oturuyor bu şekilde. Yalnız şurada şu dikkatimi çekti. Bunu yıkadığınızda şurada bir musluk simgesi var. Görülebiliyor mu kamerada? Şöyle yaparsam suda yıkamayın diye bir simge konmuş. Bu da biraz enteresan geldi bana açıkçası. Böyle bir malzeme var. Çırpma teli ise bence oldukça zayıf. Yani çok yumuşak kek hamurlarını çırpabilir gibi geliyor bana. Bunun dışında ayran yapabilirsiniz. Çok da böyle nasıl diyeyim, sert bir metale sahip değil. Bunu kullanmak için şöyle bir aparatı var. Şöyle gösterecek olursak. Bunu da bu şekilde takıyorsunuz kullanmak için. Gelecek olursak en iyi özelliği motorun 1000 watt olması. 1000 watt olduğu için de oldukça güçlü. Şöyle göstereyim. Yani elinize aldığınız zaman motor ben buradayım, kaliteliyim havası veriyor, öyle söyleyeyim. Yan taraflara şöyle tırnaklar açmak için düğmeler söz konusu. Üzerlerinde turbo modu ve açma kapama düğmesi var. Ve ayrıca şurada görmüş olduğunuz gibi sıfırdan başlayıp 12'ye kadar hız kademesi var. Şöyle takacak olursak malzememizi tek hareketle oturuyor. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle tekrardan yerine oturtalım. Bu şekilde. Çıkarmak için ise şu iki mandala bastırdığınız anda hemen çıkıyor. En güzel özelliği bu. Tek hareketle oturması. Bakın tekrardan gösteriyorum. Bu şekilde. Diğer kısımları ise yine aynı şekilde. Böyle oturmakta. Blender ucunun en güzel taraflarından bir tanesi, dikkat ederseniz 4 tane bıçağı söz konusu ve kenarlarında deliklerin olması da minimum sıçramayı sağlıyor. Bu şekilde. Şu çırpıcı kısmımızda gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine tek hareketle çıkıyor. Şimdi bir bunu çalıştıralım. Nasıl bir ses veriyor? Onu size göstereyim. Kablosunu da açalım. Şurada fişe takalım hemen. Bakın boştayken
ki bu en yüksek kademesindeki sesi. Bakın oldukça sessiz çalışıyor. Blender'ımıza taktığımız zamansa sesi bu yerde en düşük kademede, turboda gördüğünüz gibi bu şekilde. Blender'ımızı takıp test edersek şöyle, bakın oldukça sessiz. Şöyle en yüksek kademeye getirip çalıştırırsak bu şekilde. Bir de çırpıcımızı test edelim. Buyurun. Turbo'la bu şekilde. Gördüğünüz gibi ürün bu şekilde. Ürünün diğer bir güzel özelliği de şu kısmı silikonlu bir yapıya sahip. Yani eliniz yağ falan olduğu zaman da kaymaz, onu söyleyeyim. Oldukça iyi bir yapısı var bu kısmında özellikle. Ama çırpma kapları için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Fiyat performans olayı konusunda değerlendirmeyeceğim. Tamamen size kalmış. Ama alınabilir bir ürün mü? Bence alınabilir. Bu şekilde. Sadece biliyorsunuz ki bu tarz ürünler ufak işler için kullanma uygun. Büyük yapacağınız işler, et doğramak gibi ve benzeri gibi işlerde ise çok az olmak kaydıyla kullanabilirsiniz ama büyük miktarda et doğramaya kalkarsanız büyük bir ihtimalle motoru yakarsınız ya da şu içerisindeki dişli mekanizmaları bozarsınız. Bunun için söyleyeceklerimiz bunlardır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım.